Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Mihail Bulgakov, Çelik Soluk Borusu. Öyle bir başıma kalmıştım. Etrafımda uçuşan karla dolu Kasım karanlığı, kara batmış bir ev, bacalarda ise bir uğultu vardı. 24 yıllık hayatım boyunca büyük şehirde yaşamıştım ve tipinin sadece romanlarda uluduğunu sanıyordum. Meğer gerçekten de uluyormuş. Akşamlar burada inanılmayacak kadar uzun. Mavi abajurun altındaki lamba siyah cama yansıyordu. Bense sol tarafımda parlayan yansımaya bakarak hayal kuruyordum. Kasabayı hayal ediyordum. 40 verst uzağımdaki kasabayı. Buradan kaçıp oraya gitmeyi çok istiyordum. Orada elektrik ve 4 doktor vardı. Bir mevzu söz konusu olduğunda onlara bir şeyler danışabilirdim. Ve hiçbir şey o kadar da korkunç olmazdı. Ama kaçmak mümkün değildi ve zaman zaman bunun korkaklık olduğunu kendim de fark ediyordum. İşte özellikle bu yüzden tıp fakültesinde okumuştum. Ama ya bir kadın getirirlerse, bir de kadın ters doğum yapacak olsa, yahut diyelim ki boğulmuş fıtığı olan biri gelirse ne yaparım? Söyleyin lütfen. 48 gün önce dereceyle bitirdim üniversiteyi ama derece başka bir şey, fıtık başka. Bir keresinde bir profesörü boğulmuş fıtık ameliyatı yaparken görmüştüm. O ameliyat ediyor, ben de oturuyordum amfide ve sadece fıtığı düşününce sırtımdan aşağı soğuk terler aktı birçok kez. Her akşam elimde çay, aynı pozisyonda oturuyordum. Sol elimin altında doğumla ilgili tüm el kitapları. En üstte de Döderlein'in küçük el kitabı duruyordu. Sağımda cerrahi operasyonlar hakkında farklı 10 cilt resimli kitap. Oflaya puflaya sigara içiyor, soğuk siyah çayımı yudumluyordum. Bir keresinde uykuya dalmıştım. O geceyi çok iyi hatırlıyorum. 29 Kasım'dı. Kapıdaki gümbürtüyle uyandım. 5 dakika geçmedi ki gözlerimi o kutsal cerrahi kitaplarından ayırmadan pantolonumu giyiyordum yine. Avludan gelen kızak gıcırtılarını duyuyordum. Kulaklarım aşırı hassaslaşmıştı. Aksi gibi bir de fıtıktan, anne karnındaki ters dönmüş bebekten daha kötü bir şey çıktı. Nikolski Bölge Hastanesi'nde bana gecenin 11'inde küçük bir kız çocuğu getirmişlerdi. Hasta bakıcı alçak sesle, "Zayıf bir kız, ölüyor. Lütfen doktor, hastaneye alalım," dedi. Hastane avlusunu geçip girişteki göz kamaştıran gaz lambasına doğru hipnotize olmuş gibi gittiğimi hatırlıyorum. Bekleme odasının ışıkları çoktan yanmış, tüm yardımcılarım giyinmiş ve önlükleri üzerlerinde beni bekliyorlardı. Henüz genç fakat çok kabiliyetli sağlık memuru Demyan Lukic ile 2 tecrübeli ebe, Anna Nikolayevna ve Pelageya Ivanovna. Ben de hepi topu daha 2 ay önce mezun olmuş ve Nikolski Hastanesi idaresinden sorumlu olarak atanmış 24 yaşında bir doktordum. Sağlık memuru ciddiyetle kapıyı açtı ve bir anne içeri girdi. Keçe çizmeleriyle kayarak içeri girerken uçuyormuş gibiydi. Şalının üzerindeki karlar da henüz erimemişti. Kucağında taşıdığı bohçanın içinden de düzenli tıslamalar, ıslığa benzer sesler geliyordu. Kadın yüzünü buruşturmuş, sessizce ağlıyordu. Gocuğunu ve başörtüsünü çıkartıp elindeki bohçayı açtığında kucağındakinin 3 yaşlarında küçük bir kız çocuğu olduğunu gördüm. Ona baktım ve küçük kızın güzelliği karşısında cerrahi operasyonları, yalnızlığımı, üniversitede edindiğim faydasız bilgi yığınını unuttum. Nasıl desem, neyle karşılaştırsam ki? Böyle çocukları yalnızca şekerleme paketlerinin üzerlerinde görürsünüz. Saçlarında olgun çavdar renginde doğal, koca koca bukleler vardı. Gözleri iri, koyu mavi renkte, yanakları oyuncak bebeklerinki gibiydi. Melekleri böyle çizerlerdi. Fakat gözlerinin derinliklerinde tuhaf bir bulanıklık yer etmişti. Bunun korku olduğunu anladım. Nefes alamıyordu.
Bir saat sonra ölecek diye düşündüm. Gayet kendimden emin bir şekilde. Ve kalbim acıyla sıkıştı. Aldığı her nefeste boğazında çukurlar oluşuyor, damarları şişiyor ve yüzü pembeden soluk leylek rengine dönüyordu. Bu renklerin ne anlama geldiğini hemen anlayıp değerlendirdim. O an durumun ne olduğunu kavrayıp ilk kez tanı koydum. Tamamen doğru bir tanı. Daha da önemlisi onca tecrübesi olan ebelerle aynı anda koymuştum bu tanıyı. Kız kuş palazı olmuş, boğazı çeperlerle tıkanmış ve yakında tamamen kapanacak. Kaç gündür hasta çocuk diye sordum yardımcılarımın endişeli sessizliği arasından. 5 gün oldu. 5. gün dedi anne ve ölgün gözleriyle derin derin baktı bana. Difteri dedim dişlerimin arasından sağlık memuruna. Anneye de aklın neredeydi? Neredeydi dedim. O sırada arkamdan ağlamaklı bir ses duyuldu. 5 gün azizim 5 gün. Arkamı döndüm ve yuvarlak yüzlü, başörtülü yaşlı bir kadının sessizce içeriye girdiğini gördüm. Bu koca karılar hepten silinip gitse yeryüzünden ne iyi olurdu diye düşündüm hüzünle ve tehlikeyi sezerek. Sen sus koca karı, işimi engelliyorsun dedim ve anneye de yine aynı sözleri tekrarladım. Aklın neredeydi ha? 5 gündür neredeydim? Anne birden ani bir hareketle küçük kızı koca karıya verip dizlerinin üzerine çöktü önümde. Bir damla verin ona dedi, alnını yere kapayarak. Ölürse kendimi asarım. Ayağa kalk hemen diye cevap verdim. Yoksa seninle konuşmaya bile tenezzül etmeyeceğim. Anne hemen ayağa kalktı, geniş eteğini sürüyerek. Küçük kızı ninesinden aldı ve sallamaya başladı. Koca karı kapı sövesine dönüp dua etmeye başladı. Kızın nefes alışı iyice yılan tıslamasına döndü bu arada. Sağlık memuru, hepsi böyle yapıyor, milletimiz böyle dedi ve o arada bıyıklarını burdu. Ölecek mi yani? Ne olacak diye sordu anne öfkeyle bana bakarak. Ölecek dedim alçak sesle ve katı bir tonla. O sırada koca karı eteğiyle gözlerini silmeye başladı. Anne de çirkin bir sesle bana bağırıyordu. Damla ver damla, yardım et ona. Beni neyin beklediğini açıkça görmüştüm ve sert tavrımı değiştirmedim. Ne damlası vereyim ona, söylesene. Kız boğuluyor, boğazı çoktan kapanmış. Kızı 5 gündür 15 verst ötemden getirmeyip mahvetmişsin. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Orasını sen bileceksin diye mızıldandı koca karı sol omzumun üzerinden yapmacık bir sesle. Ve o anda kadından nefret etmeye başladım. Kes sesini dedim ve sağlık memuruna dönerek kızı almasını söyledim. Anne kızı ebeye verdi. Kız debelenmeye başladı. Çığlık atmak ister gibi bir hali vardı. Ama sesi çıkmıyordu. Annesi kızı korumak için atıldı ama onu uzaklaştırdık. Ve ben de o arada gaz lambasının ışığıyla kızın boğazına bakmayı başardım. O zamana kadar hafif, kayda değer olmayan vakalar dışında difteriye hiç rastlamamıştım. Boğazında pütürlü, titreyen beyaz bir şey vardı. Kız birden nefes verdi ve yüzüme tükürük sıçrattı. Ama nedense kafamdaki düşüncelerle meşgul olduğumdan korkup gözümü bile kırpmadım. Al işte dedim kendi sakinliğime şaşırarak. Olacağı buydu. Artık çok geç. Kız ölüyor. Ameliyattan başka yapılacak hiçbir şey yok. Bunu söylediğim için dehşete düştüm. Ama söylemeden de edemedim. Ya kabul ederlerse diye bir düşünce beliriverdi aklımda. Nasıl olacak o diye sordu annesi. Kızın boğazının alt tarafına bir kesik atıp gümüş bir boru takarak nefes almasına imkan vermek gerekiyor. O zaman belki kurtarırız onu diye açıklama yaptım. Anne bir deliye bakar gibi baktı bana. Kıza kollarıyla siper oldu. Koca karı ise tekrar dırdır etmeye başladı. Ne diyorsun sen? Ne kesmesi? Boğazını hem de. He? Git buradan koca karı dedim kadına nefretle. Kafur verin hastaya dedim sağlık memuruna. Annesi şırıngayı görünce kızı vermeyecek oldu. Ama bunun korkulacak bir şey olmadığını anlattık ona. Belki ona bir faydası dokunur bunun, değil mi diye sordu anne. Pek değil. O an kadının gözlerinden yaşlar boşandı. Kes ağlamayı dedim. Saatimi çıkarttım ve ekledim. Düşünmek için 5 dakikanız var.
Kabul etmezseniz 5 dakika sonra yapacak bir şeyim kalmaz. Kabul etmiyorum dedi anne kesin kes. Rızamız yoktur diye ekledi koca karı. Peki nasıl isterseniz dedim alçak sesle ve işte bu kadar. Benim için daha iyi. Ben söyledim, teklifimi yaptım. Ebelerin şaşkın gözlerine de bak. Onlar kabul etmedi. Ben de kurtuldum bu işten diye düşünürken bana ait olmayan bir ses benim ağzımdan konuştu. Ne oluyor? Delirdiniz mi siz? Nasıl kabul etmezsiniz? Kızı ölüme terk ediyorsunuz. Kabul edin. Hiç acımanız yok mu sizin? Hayır diye bağırdı anne tekrar. İçimden ne yapıyorum ben? Kızı boğazlayacağım yahu diye geçiyor ama şöyle diyorum. Hadi çabuk kabul edin, kabul edin. Tırnakları morarmaya başladı bile. Bakın. Hayır, hayır. Pekala. Onları bekleme odasına götürün. Orada otursunlar. Kadınları yarı karanlık koridordan bekleme odasına götürdüler. Kadınların ağlamalarını ve kızın hırıltısını duyuyordum. O sırada sağlık memuru döndü ve kabul ediyorlar dedi. İçim büsbütün buz kesti ama kesin bir sesle. Çabuk neşteri, makası, çengelleri ve bir de sondayı sterilize edin dedim. 1 dakika sonra fırtınanın kar tanelerini bir şeytan gibi uçuşturup yüzüme çarptığı bahçeden geçerek odama koştum. Ve dakikaları sayarken bir kitaba sarıldım. Sayfalarını çevirip trakeotomiyi gösteren bir çizim buldum. Çizimdeki her şey basit ve anlaşılırdı. Boğaz açılıyor, neşter soluk borusuna bastırılıyordu. Ardından metni okumaya başladım ama hiçbir şey anlamadım. Kelimeler sanki gözümün önünde zıplıyor gibiydi. Trakeotominin nasıl yapıldığını daha önce hiç görmemiştim. Artık çok geç diye düşündüm. Üzülerek mavi ışığa, gösterişli çizime baktım ve üzerime zor, korkutucu bir işin yığılmış olduğunu hissettim. Sonra tipinin farkına bile varmadan tekrar hastaneye döndüm. Bekleme odasında uzun, geniş etekli bir karaltı dibime kadar geldi ve sızlanmaya başladı. Nasıl olur azizim? Küçük bir kızın boğazını nasıl kesersiniz? Mantıklı mı bu yaptığınız? O aptal kadının teki. O yüzden kabul etti. Ama benim rızam yok. Damla verip iyileştirecekseniz kabulümdür. Ama kesmenize rızam yok. Alın şu koca karıyı diye bağırdım ve hiddetle ekledim. Aptal olan sensin, sen. Akıllı olan o. Hem sana bir şey soran olmadı. Defol, alın bunu buradan. Ebe kadın sıkıca tutarak yaşlı kadını odadan dışarı attı. Hazır dedi sağlık memuru birden. Küçük ameliyathaneye girdik ve parlak aletleri, göz kamaştıran lambayı, muşambayı sanki bir tül perdenin arkasındaymış gibi gördüm. Son kez kızı ellerinden güç bela alınan kadının yanına gittim. Ağlamaktan çatallaşan sesiyle, kocam burada değil, şehirde. Gelip ne yaptığımı öğrenince öldürecek beni dedi yalnızca. Öldürecek diye tekrarladı koca karı dehşetle bana bakarak. Ameliyathaneye girmelerine izin vermeyin diye emrettim. Ameliyathanede yalnız kalmıştık. Personelim, ben ve Litka yani küçük kız. Çıplak halde ameliyat masasının üzerinde oturuyor ve sessizce ağlıyordu. Kızı masaya yatırdılar. Hareket edemeyeceği bir duruma getirdiler. Boğazını yıkadılar, üzerine iyot sürdüler. Ben de elime neşteri aldım. Bu arada ne yapıyorum ben diye düşünüyordum. Ameliyathane çok sessizdi. Neşteri kaldırdım ve şişmiş beyaz boğaza dikine bir kesik açtım. Tek bir damla bile kan akmadı. Neşteri ikiye ayrılmış derinin arasında ortaya çıkan beyaz şeridin üzerinden bir kez daha geçirdim. Yine tek bir damla bile kan akmadı. Usul usul atlaslardaki çizimleri hatırlamaya çalışarak kalın sonda yardımıyla ince dokuları ayırmaya başladım. Hemen sonra yarığın altından bir yerlerden koyu renkli kan fışkırdı ve aniden tüm yarığı doldurup boyuna doğru akmaya başladı. Sağlık memuru tamponla boynu silmeye başladı ama kan dinmiyordu. Üniversitede gördüğüm ne varsa hatırlayarak penslerle yarığı sıkıştırmaya başladım ama bir işe yaramıyordu. Vücudum buz kesmiş, alnım terlemeye başlamıştı. İçimi derin bir pişmanlık kaplamıştı. Neden tıp fakültesine gitmiş, neden bu ücra yere gelmiştim ki? Öfkeyle karışık bir ümitsizlikle pensleri yarığın çevresine rastgele yerleştirip yarığı kapattım. Ve kanama durdu. Gazlı bez parçalarıyla yarığı temizledik.
Yarık artık temiz ve büsbütün anlaşılmaz bir şekilde önümde duruyordu. Ortada soluk borusu falan yoktu. Çizimlerdeki hiçbir yarık da benim önümdekine benzemiyordu. Yarığı 2-3 dakika boyunca önce neşter, sonra sonda yardımıyla mekanik ve anlamsız hareketlerle eşeleyerek soluk borusunu aradım. İkinci dakikanın sonuna doğru bulmaktan ümidi kestim. Tamam, bitti diye düşündüm. Niye yaptım ki bunu? Ameliyatı önermeseydim Litka huzurlu bir şekilde ölecekti dinlenme odasında. Şimdi ise yarılmış bir boğazla ölecek ve ben de kimseye onun her koşulda öleceğini, ona zarar vermek istemediğimi ispatlayamayacağım. O sırada ebe sessizce alnımı siliyordu. Neşteri bırakıp bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum diye düşündüm ve annenin gözleri geldi gözümün önüne. Neşteri tekrar elime aldım ve Litka'ya faydasız, sert ve derin bir çizik attım. Dokular açıldı ve beklenmedik şekilde soluk borusu ortaya çıktı. Kancalar dedim boğuk bir sesle. Sağlık memuru kancaları bana uzattı. Birini diğer taraftan, diğerini öbür taraftan tutturup bir diğerini de sağlık memuruna geri verdim. Artık gördüğüm tek şey soluk borusunun griye çalan halkalarıydı. Keskin bir neşteri soluk borusuna batırdım ve kala kaldım. Soluk borusu yarığın dışına doğru çıkıyordu. Bir an sağlık memurunun aklını yitirdiğini düşündüm. Aniden soluk borusunu çekmeye başlamıştı. Arkamda ebelerin ikisi de nefes nefese kalmıştı. Sonra kafamı kaldırdım ve neler olduğunu anlamaya başladım. Görüldüğü kadarıyla sağlık memuru havasızlıktan bayılmış, bir elinden de kancayı bırakmadığından soluk borusunu yırtıyordu. Her şey bana karşı, hay kör talihim diye geçirdim içimden. Artık hiç kuşkusuz parçalıyorduk küçük kızı. Birden korkunç bir düşünce belirdi zihnimde. Eve gider gitmez kendimi vuracağım. Hemen sonra kıdemli ebe, anlaşılan epey tecrübeliydi. Sağlık memurunun üzerine atılıp elindeki kancayı aldı. Bu arada da dişlerini sıkarak siz devam edin doktor dedi. Sağlık memuru bir çarpma sesiyle yere düştü. Bir yerini vurdu fakat biz hiç oralı olmadık. Neşteri kızın soluk borusuna sapladım. Sonra açtığım boşluğa gümüş bir boru yerleştirdim. Boru güzelce yerine oturdu. Ancak Litka hala hareketsiz yatıyordu. Hava olması gerektiği gibi boğazından geçmiyordu. Derin bir nefes alıp şöyle bir durdum. Artık yapacak hiçbir şeyim yoktu. Tıp fakültesine girmemin düşüncesizlik olduğunu itiraf etmek, birilerinden af dilemek istiyordu canım. Etrafta sessizlik hakimdi. Litka'nın morardığını gördüm. Artık her şeyi bırakıp ağlamak istiyordum ki Litka birden şiddetle silkindi. Borunun içinden oluk oluk tiksindirici pıhtılar çıktı ve hava bir ıslık sesiyle boğazına girdi. Ardından kız nefes aldı ve böğürmeye başladı. O an sağlık memuru benzi atmış ve terli bir şekilde tekrar ayağa kalktı. Dehşetle aval aval kızın boğazına baktı ve dikiş atmama yardım etti. Gözlerimin önünü bürüyen ter damlaları arasından rüyada gibi ebelerin mutlu yüzlerini gördüm. İçlerinden biri, harika bir ameliyat gerçekleştirdiniz doktor dedi. Benimle alay ettiğini sanıp yüzüne keyifsiz bir şekilde göz ucuyla baktım. Sonra kapı açıldı ve içeriye temiz hava doldu. Litka'yı çarşafla dışarı taşıdılar ve annesi göründü kapının önünde. Vahşi bir hayvan gibi bakıyordu gözleri. İyi mi diye sordu. Ses tonunu duyduğumda soğuk bir ter aktı sırtımdan aşağı. Ve eğer Litka masada kalsaydı neler olabileceğini ancak o zaman düşündüm. Fakat çok sakin bir sesle cevapladım. Sakin olun, yaşıyor. Umarım yaşayacak da. Ancak boruyu çıkartana kadar tek kelime konuşamayacak. Ama bunda korkulacak bir şey yok. Tam o anda koca karı yerden biter gibi peyda oldu. Kapı koluna, bana ve tavana doğru haç çıkardı. Bu sefer sinirlenmedim ona. Dönüp Litka'ya kafur verilmesini ve kızın başında sırayla nöbet tutulmasını emrettim. Sonra avludan geçerek kendi odama gittim. Hatırlıyorum da odamda mavi bir ışık yanıyordu. Bir yerde Döderlein, etrafta da bir sürü kitap saçılıydı. Kanepeye doğru gittim, üzerimde kıyafetlerimle uzandım ve ne var ne yoksa aklımdan çıkardım. Uykuya daldım. Rüyamda bile bir şey görmedim. Bir ay geçti, bir ay daha. Bir sürü şey gördüm.
Litka'nın soluk borusundan daha kötü bir vakayla bile karşılaştım. Hatta onu da unuttum. Dışarıda kar yağıyor, hasta sayısı her geçen gün daha da artıyordu. Bir gün artık yeni yıla girmiştik. Bir kadın geldi muayenehaneme. Lahanay gibi kat kat sarılmış bir kız çocuğunun elinden tutuyordu. Kadının gözleri parlıyordu. Şöyle bir baktım ve tanıdım. "Aa, Litka, nasılsın?" "Çok iyi." Annesi boğazını açarken Litka utanıyor, korkuyordu. Ama o sırada çenesini kaldırıp boğazına bakmayı becerdim. Pembe boğazının üzerinde dikey kahverengi bir yara izi ve 2 ince çapraz dikiş izi vardı. "Her şey yolunda," dedim, "artık gelmenize gerek yok." "Sağ olun doktor, çok sağ olun," dedi anne ve Litka'ya da "amcaya teşekkür et bakayım," diye buyurdu. Fakat Litka'nın bana hiçbir şey söylemeye niyeti yoktu. Ondan sonra bir daha hiç görmedim onu. Unutmaya başladım. Hasta sayım da iyice arttı. 110 hasta aldığım gün oldu. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar çalışmaya başlamıştık. Bir akşam ayakta zar zor durarak önlüğümü çıkardım. Kıdemli ebe hemşire şöyle dedi: "Bu kadar çok hastanızın olmasını trakotomiye borçlusunuz. Köylerde ne diyorlarmış biliyor musunuz? Litka'nın boğazının yerine çelikten bir boğaz koyup dikmişsiniz. Kızı görmek için özellikle o köye gidiyormuş insanlar. Ününüz yayılmış işte doktor, kutlarım." "Çelik boğazla mı yaşıyormuş güya?" diye sordum. "Evet öyle, ama gerçekten fevkaladesiniz. Çalışırken öyle soğukkanlısınız ki, pes doğrusu." Her nedense evet öyleyimdir, hiç telaş etmem," dedim. Yorgunluktan kızarıp bozaramıyordum bile. Ancak bakışlarımı kaçırabildim. Sonra vedalaşıp odama gittim. Lapa lapa yağan kar her yeri kaplamıştı. Fener yanıyordu. Evim sessiz, huzurlu ve muhteşem görünüyordu. Ve tek isteğim uyumaktı.